Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde kırmızı ve beyaz tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Böyle bot patik tarzında 2 renkli güzel bir model yaptım. Patiğimizin tabanı, topuk kısmı yine bu şekilde. Çeyizler için çok uygun, ideal, hoş bir patik oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Patiğimize hemen başlayalım. Her zaman olduğu gibi hanımlar, burun kısmından 12 ilmek olarak başlayacağım. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 12 ilmek olmuş. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. İlk sırada ilmekleri ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağız patiğimizde ve 5 şişe geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden hanımlar, ilk başladığımız yerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimizi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine tığım ile girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Başlangıç yerine hanımlar, ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Bakın şurası 3 oldu. Şu 4. Şu 5 ve 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5 ve şuraya son kenar ilmek yerine girerek yine bir ilmek çıkarttım, 6. 4 içinde de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar, bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olan şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişimdeki 6 ilmeğimi örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz öreceğim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. Dolana dolana 5 şiş patik örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böylece bir sıra tamamladık hanımlar. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini şöyle patik burnumuza baktığımızda bu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. Sağ tarafta. 2 ilmek örüyorum. 1, 2. Bu aşamada ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız sol tarafta hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Burada da 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girip bunu düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altına şuraya girdim. Bunu düz örüyorum.
Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişte de 7'şer ilmek oldu. Bir sıra artırdık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. Artırma yapmayacağım. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmekleri artırma yapmadan örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 3. şişime geldim. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Bir sıra ilmekleri düz ördük. Tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. 8 ilmeğim oldu hanımlar burada. 2. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüp artırmamı yapacağım. Sondan 2. ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Son 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Burada da 8 ilmeğim oldu. 3. şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. şişimdeyim, kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan 2. ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığımı düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnumuzu böyle tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu modelimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Şimdi beyaz ipimi ekleyeceğim. İlmeklerimizi beyaz ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Hemen şu 2. ilmeğimi de ördükten sonra beyaz ipimin ucunu kırmızıya bağlayacağım. Patiğim sökülmesin diye 2 tane sıkı bir düğüm atıyorum. İlmeklerimizi bu aşamada beyaz ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Şöyle. Kırmızı ipimiz beklesin. Model kurulumunda yine kırmızı ipi kullanacağız. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar, 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere beyaz ipimizle dolanacağız. Sonra bir daha öreceğiz. 2 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra ilmeklerimi beyaz ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi bu desenimizin yapılışını anlatacağım. Bu desenimiz 3 sıradan oluşuyor hanımlar. 3 sıralık bir model. Modelin ilk sırasını yapacağız. Öncelikle 2 ilmeğimi beyaz ile örerek başlıyorum. 2 tane beyaz. Yanına 2 ilmek kırmızı öreceğim. 1, 2. 2 beyaz ile başladık. 2 tane kırmızı ördük. Araya 4 tane beyaz öreceğim şimdi. 1, 2, 3, 4. Modelin devamında 4 beyaz 2 kırmızı olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Bakın 2 tane kırmızımı ördüm. Yeniden 4 tane beyaz örüyorum. 3, 4. 2 kırmızı. Şu 1. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu da ikinci kırmızım. Tekrardan 4 tane beyaz örüyorum. 3, 4. Yanına 2 tane kırmızı. 4 beyaz. 2 kırmızı. Tekrar 4 beyaz öreceğim. İkisini ördüm. 3. şişimden devam ediyorum. Şu 3. şu da 4. beyazım. Yanına 2 tane kırmızı örüyorum. Tekrardan 4 tane beyaz. 2 ilmek kırmızı. 4 tane beyaz örüyorum. 2 tane kırmızı. 4. şişimden devam edeceğim. Şu ikinci kırmızı ilmeğim. Yine 4 tane beyaz. 2 tane kırmızı.
Yine 4 beyazımı ördüm. 2 kırmızı ve kalan son 2 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. İlk şişimdeki ilk 2 ilmeğim de beyazdı. 4. şişimdeki son 2 ilmeğim beyaz. Yine arada 4 ilmek beyazımız oldu. Model bütünlüğü sağlandı. Şimdi modelimizde hanımlar 2. sıradayız. İlk şişimizde başlıyorum 2. sıramı örmeye. 2 ilmek beyazımı yine beyaz ile ördüm. Şimdi burada kırmızı ilmeklerim var. Bu kırmızı ilmeklerimi yine kırmızı ipim ile öreceğim. Fakat ipimi şişime şöyle 2 kere dolayarak öreceğim. Şöyle. İkinci kırmızı ilmeğimi de yine ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Burada amaç ilmek boylarını uzatmak. Yine aradaki 4 beyaz ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Kırmızı ilmeklerimi örerken yine ipimi şişime şöyle 2 kere dolayarak örüyorum. Tekrar beyazımı aldım. 4 beyaz ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Kırmızı ilmeklerimi örerken ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. İkinci şişimdeyim. Yine bu kırmızı ilmeğimi de ipimi şişime 2 kere dolayarak ördüm. Tekrar 4 tane beyaz örüyorum. Kırmızı ilmeğimi örerken ipimi şişime 2 kere doluyorum. 2 kırmızı ilmeğimizin ikisini de aynı şekilde örüyoruz hanımlar. 4 beyaz, yine kırmızımı örerken ipimi şişime 2 kere doluyorum. Tekrar 4 tane beyaz öreceğim. 3. şişime geldim. Burada da yine aynı işlemi yapıyorum. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile düz örüyorum. Bakın kırmızı ilmeğimi örerken ipimi şişime 2 kere doluyorum. Bu şekilde hanımlar. Yine ikinci kırmızı ilmeğimi örerken de bakın yine kırmızı ipimi şişime 2 kere dolayarak ilmeklerimi ördüm. Yine arada 4 tane beyazımız var. 4 beyaz ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Beyaz ilmeklerimizi normal örüyoruz. Tekrar kırmızıma geldim. Kırmızı ilmeklerimi ipimi şişime 2 kere dolayarak kırmızı ipim ile örüyorum. Şöyle hanımlar, bu şekilde model kurulumunu yapıyoruz. Şimdi de tekrardan aradaki 4 beyazımı beyaz ile ördüm. Kırmızı ilmeklerimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. 4. şişimdeyim. 4 beyazım var. 2, 3, 4. Kırmızı ilmeğimi ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. Şöyle aradaki 4 beyaz ilmeğimi yine beyaz ipimle örüyorum. Kırmızı ilmeğimi örerken ipimi şişime 2 kere doluyorum. Kalan son 2 ilmeğimi de beyaz ile ördüm. Tekrar ilk şişimize geldik hanımlar. Bu sırada kırmızı ipi kullanmayacağız. Beyazımızı kullanacağız. Yine kırmızı ipimiz beklesin. Bir diğer modeli yaparken kullanacağız. Şimdi modelde 3. sıramız. İlk ilmeğimi beyaz ile ördüm. Burada kırmızının sağında bir beyazım var. Bir de ilk kırmızı ilmeğim var. Bu kırmızıyı açıyorum. Bakın ilmek boyum uzadı. Bu beyaz ilmeğim ile kırmızıyı yer değiştiriyorum. Kırmızı önden gelecek şekilde, beyaz arkadan gelecek şekilde. Önce kırmızı ilmeğimi ördüm beyaz ipim ile, ardından beyaz ilmeğimi. Bu şekilde. Şimdi burada hanımlar bir kırmızı, solda da beyazım var. Bu beyaz arkadan gelecek şekilde, bu renkli ilmek önden gelecek şekilde. Yine yer değiştirdim. Önce beyaz, sonra da kırmızı ilmeğimi düz olarak örüyorum. Model ilk desenimizi oluşturduk hanımlar. Desenimiz şeklimiz böyle. Model arasında 2'şer tane beyazımız var. 1, 2. Bakın ilk desenimizi yaptık. Model arası için buraya 2 tane beyaz ördük. İkinci modeli yapacağız yine aynı şekilde. Burada bir beyaz bir de kırmızı var. Kırmızı ilmek önden gelecek şekilde, beyaz arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyoruz ve bu 2 ilmeği sırası ile düz örüyoruz. Tekrar ikinci kırmızı ilmeği de solundaki beyaz ile yer değiştirdim. Önce beyaz, ardından kırmızı ilmeğimi örüyorum. İkinci desenimizi de yaptık hanımlar. Şeklimiz hepi topu bu kadar. Örmeye devam ediyorum. Arada 2 beyazım var. Şimdi diğer modelimi yapacağım. Bir beyaz, yanında da bir kırmızı var. Kırmızıyı açarak aldık. Kırmızı ilmeğimi şöyle öne alarak örüyorum. Ardından arkadaki beyazımı ördüm.
İkinci şişimdeyim. Bakın burada da bir kırmızımız var. Bunu da hemen bu beyaz ile yer değiştiriyoruz. Beyaz arkadan geliyor, kırmızı da önde. Bu 2 ilmeği sırasıyla örüyoruz. Arada 2 tane beyazım var. Diğer modeli yapıyoruz. Yine bu beyazı bakın şu kırmızıyı açarak aldık. Kırmızı ile yer değiştiriyoruz. Önemli olan renkli ilmekler önden gelecek şekilde, beyaz ilmekler de arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyoruz. İlmeklerimi ördüm. Arada 2 tane beyazım var. 2 tane kırmızı ilmek var. Bu sağ taraftaki kırmızı ilmeği sağdaki beyaz ile yer değiştiriyoruz. Bu soldaki kırmızı ilmeği de hemen solundaki beyaz ile yer değiştiriyoruz. Ve yer değiştirdiğimiz ilmekleri sırası ile düz örüyoruz. Yine arada 2 beyazım var. Üçüncü şişime geldim. İkinci beyazımı ördüm. Model kurulumunu aynı şekilde buralarda da yapıyoruz hanımlar. Gayet kolay bir yapılışı var modelimizin. Çok şık, hoş, tatlı bir görüntüsü var. Yine burada bir beyazım var. Bakın kırmızımı açarak aldım. Kırmızıyı beyazın önüne getirdim. Önce kırmızı, sonra beyaz ilmeğimi örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Burada da hemen bir kırmızı, solunda da bir beyaz var. Bu ikisini şöyle yer değiştiriyorum. Önce beyaz, ardından kırmızı ilmeğimi örüyorum. Arada yine 2 beyazım var. Bir diğer modelimi yapıyorum. Bu kırmızı ile beyazı yine yer değiştiriyorum. Önce kırmızı, sonra beyazımı ördüm. Hemen buradaki kırmızıyı da yine solundaki beyaz ile yer değiştirerek örüyorum. Arada 2 beyazım var. Son modelimizi de diğerleriyle aynı şekilde örüyoruz hanımlar. Bu şekilde ilk modelimizi tamamladık. Kalan son bir ilmeğimi de beyazım ile düz ördüm. İlk model bitti hanımlar. Yani bu. 3 sıradan oluşan ilk desenimizi tamamladık. Şimdi kırmızı ipimiz bekliyor. Model aralarında ilmekleri beyaz ipimiz ile 2 sıra düz öreceğiz hanımlar. Bakın şu anda ilk şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Bakın bu şekil ilk şişimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca beyaz ipimiz ile düz olarak örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca beyaz ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Bakın ikinci deseni oluşturacağız. Kaydırmalı bir model. Yani bakın altta model aralarında bakın birinci model ile ikinci model arasında 2 tane beyaz ilmek var. Bu aralara model kurulumu yapacağız. İlk modeli yaparken ilk 2 tane beyaz örüp ardından kırmızı deseni kurmuştuk. İkinci modeli yaparken de bakın bu 2 tane desen arasında dördüncü şiş ve birinci şişteki desen arasında 2 tane beyaz var. Beyazın biri dördüncü şişimde, biri de ilk şişimde. Bu yüzden ikinci modele başlarken ilk şişimdeki ilk ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. Araya 4 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi arada 2 tane beyazım var. Bakın model arasında kalan. Buraya 2 kırmızı örüyorum. İkinci modelimizin birinci sırası hanımlar. Devamında 4 beyaz 2 kırmızı şeklinde ilmekleri örüyoruz. 4 beyazımı ördüm. 2 kırmızı. Yanına yine 4 ilmek beyaz öreceğiz. 2 kırmızı. Bu şekilde devam edecek. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini ördüm geldim. Sonuncu ilmeğim burada kırmızı oldu. Bakın burada 2 tane kırmızı yan yana birinci şişimde ve dördüncü şişimde model bütünlüğü sağlandı. Geldik modelde ikinci sıramıza. Yine kırmızı ilmeklerimi hanımlar ipimi şişime 2 kere dolayarak öreceğim. Beyaz ilmeklerimi normal düz olarak öreceğim. Modelimizin ikinci sırası. Yine kırmızı ilmeklerimi ipimi şişime 2 kere dolayarak öreceğim. 4 tane beyaz ilmeğimi normal düz olarak beyaz ipimle öreceğim. Bakın yine kırmızı ilmeğim ipimi şişime 2 kere dolayarak örüyorum. 2 kırmızımı beyazlarımızı düz örüyoruz. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini ördüm geldim. Şimdi modelimizde 3. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda yine model şekillenecek. Bakın burada ilk ilmeğim kırmızı, bunu açıyorum. Solunda da beyazım var. Bu kırmızı ile beyazı birbiriyle yer değiştirerek örüyoruz. Beyaz ilmek arkadan gelecek şekilde,
Kırmızıyı da ise önden gelecek şekilde yer değiştiriyoruz ve bu 2 ilmeği beyaz ile ördük. Model arasında yine 2 beyazım var. Diğer modelimi yapıyorum. Kırmızımı açtım. Kırmızı ilmeği sağındaki beyaz ile yer değiştiriyorum. Önce kırmızı, sonra beyazımı ördüm. İkinci kırmızı ilmeğimi de açtım. Bunu da solundaki beyaz ile yer değiştiriyorum ve ilmeklerimi sırası ile düz örüyorum. Arada 2 tane beyazım var. Yine bir diğer modelimizi de yapalım. Kırmızı ile sağındaki beyazı yer değiştiriyorum. Kırmızı ilmekler önden gelecek şekilde, beyazlar da arkadan gelecek şekilde yer değiştiriyoruz ve yer değiştirdiğimiz ilmeklerimizi sırası ile düz örüyoruz hanımlar. Şeklimiz, desenimiz böyle. Ve arada yine 2 tane beyaz öreceğiz. İkinci şişimizden devam edeceğiz. Diğer desenlerimizi de aynı şekilde kuracağız hanımlar. Modelimizin 3. sırasını bu şekilde tamamlayacağız. Ardından 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de hanımlar ilk modelde olduğu gibi 2 sıra beyaz ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Ardından 3. modelimize başlayacağız. Yine 3. modelimizi de şöyle göstereyim. İlk modelle aynı şekilde yapacağız. Yine kaydırmalı bir model. Bakın birinci model şurada. Birinci, üçüncü ve beşinci model. Toplam 5 model var zaten. Aynı hizada yapılıyor. İkinci ve dördüncü model de aynı hizada, aynı sayılarla aynı şekilde yapılıyor. Dediğim gibi bu ikinci model bittikten sonra birinci model ile aynı sayılarda üçüncüyü yapacağız. Üçüncü model bitince yine 2 sıra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi beyaz ipimizle düz öreceğiz. Ardından 3. modeli yapacağız. 3. model bitecek. Yine 4 şişimizdeki ilmeklerimizi 2 sıra beyazla öreceğiz. 4. modeli yapacağız. 4. modeli de şimdi yaptığımız 2. modeliyle aynı şekilde yapacağız. 4. modelden sonra yine 2 sıra ilmeklerimizi beyaz ipimiz ile düz olarak örüp 5. ve sonuncu modeli yapacağız. 5. modeli de ise 1. 3. modelle aynı şekilde yapılıyor. 5. modelimiz bittikten sonra hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi beyaz ipimiz ile 2 sıra değil 1 sıra düz öreceğiz. 1 sıra. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi tamamlayalım. Gelelim ardından birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım. 5 tane kırmızı desenimden yaptım. 5. desenimden sonra da 4 şimdiki ilmekleri bir sıra beyaz ipimle düz ördüm. Şimdi beyaz ipimi değil kırmızı ipimi kullanacağım. İlmeklerimizin tamamını hanımlar kırmızı ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Bu aşamada beyaz ipimizi kesip arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü patiğimizin devamında artık ana renk ipimiz olan kırmızıyı kullanacağız. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca ana renk ipimiz ile düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra kırmızı ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi patiğimizin bu haroşalı boğazını yapacağız. Öncelikle ilk şişimdeki 15 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Haroşalı boğazımıza sol kenarda başlayacağız. Önce sol tarafta yapacağız, sonra sağ tarafı yapacağız. Evet, 15 ilmeğimi ördüm. İkinci şişime geldim hanımlar. İkinci şişime haroşalı boğazım için toplam 8 ilmek atacağım. Bakın şu ikinci şişime şöyle 8 ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek attım. 15 ilmek şişimde vardı. 8 ilmek de attım. 23 ilmek oldum. Tekrardan hem haroşalı boğazımız yapacağız hem kesimlerimiz olacak. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hanımlar, buralarda haroşa yapacağız. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Bakın şu ikinci ilmeğimi de ördüm. Bunlar haroşa bölüm. 3, 4, 5, 6, 7. Kenarımıza 8 ilmek atmıştık. İlk 7 haroşa ilmeğimi düz ördüm. 8. ilmeği örerken hemen yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 8 ilmek atmıştık. 7 tanesini ördük. 8. de kesim yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. İpim benden tarafta, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Kalan 8 ilmeğimi düz olarak, yani haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde kesimler yapıyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. 7 ilmek haroşamı öreceğim. 8. ilmekte kesimimi yapacağım.
Bakın 5 ilmeğim oldu. 6, 7. 8. ilmeğe geldiğimde öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Tekrar burada 15 ilmek kalana kadar kesim yapacağız. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim benden tarafta, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Kalan 7 haroşa ilmeğimi örüyorum. Yeniden geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Aynı işleme devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. 8. ilmeğimi örerken hemen yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Hanımlar, biz bu kesme işlemine burada toplam yeniden 15 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 15 ilmeğimiz kalana kadar bu bölümdeki kesimlerimizi sizlere gösterdiğim gibi yapalım, gelelim. Evet hanımlar, buradaki haroşalı kesimi yaptım. Bakın, bu şişimde 8 ilmeğim var. Kalan ilmeklerimde 7 tane. Yani burada 8 burada, 7 burada, 15 ilmeğimiz kaldı. Artık en son kesimimizi yaptık. Geri dönmeyeceğiz çünkü başka ilmek kesmeyeceğiz. Kalan ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Taban bölüme geldim. Taban bölümde de yine düz örgü öreceğim. Şu anda patiğimizin ön yüzündeyiz. Düz örgü uygulaması yapıyoruz. Patiğimizin bu arka bölümünde hanımlar ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Şu anda ön yüzde olduğumuz için ilmeklerimiz düz olarak örülüyor. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Sol kenardaki haroşalı bölümü yaptık. Birazdan sağ kenarı da yapacağız hanımlar. Tekrardan bakın, bu ilk şişime geldim. Buradaki 15 ilmeğimi de yine düz öreceğim. Bu şekilde ve sağ kenardaki haroşalı bölümü bu aşamada yapacağız hanımlar. Şöyle. İlk şişimi ördüm. Şimdi biz bu bölüme hanımlar sol kenarı yaparken 8 ilmek atmıştık. Şimdi 8 ilmek attığımız yerden 8 ilmek çıkaracağız. Bakın, ilk ilmeğimi şu bölüme girerek çıkaracağım. Bu bölümde, orta bölümde düzgün bir görüntü oluşsun diye. Bakın, buradan 8 ilmek çıkaracağız sırayla. Birini çıkarttım. Sırayla çıkarıyorum hanımlar. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5. Bakın, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Şu 6. ilmeğim. Şu 7. ve burada son kenar ilmek yerine girerek bakın şuraya. Buradan da bir ilmek çıkarttım, 8. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Sol kenarı yaparken ön yüzde kesim yapmıştık. Sağ kenarda arka yüzde kesim yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Şu 3. 4. 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. 8. ilmeğimi örerken bakın ipi kendime doğru alıyorum. Öndeki 2 ilmeği arka yüzde tersten kesim yapıyorum. Şimdi geri döndüm kesimden sonra, ön yüzdeyiz hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan 7 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Gördüğünüz gibi burada arkadan kesim yapıyoruz. Şimdi geri döndük, yine arka yüzdeyim. Tekrar kenardaki 7 haroşa ilmeğimi öreceğim. 8. ilmeğimi örerken tersten kesim yapacağım. Bakın, 7 ilmeğimi ördüm. 8. ilmeğime geldim. Şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini tersten kesiyorum. Tekrar kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Şu an ön yüzdeyim, ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sol kenarda ön yüzde kesim yaparken sağ kenarda arka yüzde kesim yapıyoruz. Kesim yerlerimiz düzgün düşsün diye. Yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. 8. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği tersten kesiyorum. Bu kesimleri de böyle yapıyoruz. Yine hanımlar, burada da tekrar şişimizde şuradaki toplam bu bölümde 15 ilmek kalana kadar kesimlerimizi bu şekilde yapacağız. Şimdi hep birlikte şişimizde 15 ilmek kalana kadar patiğimizin haroşalı boğaz bölümünü tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümde kesimlerimi yaptım. Bakın, 8 ilmek haroşalı bölümde var. 7 ilmek de şişimde kaldı. 15 ilmeğimiz kaldı. Artık kesilecek ilmek kalmadığı için hanımlar, kalan ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. Bakın, şu an arka yüzdeyim. Kalan ilmeklerimizi bu şekilde ters olarak örüyorum.
Artık patiğimizin bu haroşalı boğaz kısmını bitirdik hanımlar. Şöyle ön yüzden bir göstereyim sizlere. Bakın. Şu şekilde haroşalı boğaz bölümünü tamamlamış olduk. Şimdi ilmeklerimizi tekrar örmeye devam edeceğiz. Hanımlar artık yapacağımız işlem şu. Bu kenara kadar, bilek kenarlarına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Patiğimizin kenarlarında 7'şer ilmek haroşamız var. Normalde haroşalı boğazımız için 8 ilmek atmıştık. Bunun 7'sini haroşa olarak kullandık. 8. ilmeği de kesimde kullanmıştık. Bu nedenle kenarlardaki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak örmeye devam edeceğiz arka bölümde. Evet, son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Kenardaki son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz örüyorum. Hem ön hem arka yüzde düz örgü örüyorum haroşalı bölümde. Tekrar geri döndük hanımlar. Bakın ön yüzdeyiz. Artık bu aşamada şiş sayılarını azaltacağız. 3 şiş ile arka bölümü örebiliriz. Şu bölüm genişlediği için bilek bölümü. Yine ön yüzdeyim. 7 haroşamı düz örüyorum. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz öreceğim. İlk şişimdeki 15 ilmeğimi ördüm. İkinci şişimdeki 15 ilmeğimi de yine aynı şişle öreceğim. Yani iki şişteki ilmekleri tek şişte topluyorum. Şiş sayılarını azaltalım ki rahat örebilelim. Bu bölümü ördüm hanımlar. Şimdi diğer iki şişimdeki ilmekleri de yine tek şişte toplayacağım. Buradaki ilmeklerimi de yine diğer şişimle örüyorum. Kenarda son 15 ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şişimle öreceğim. Şöyle iki şişteki ilmekleri de burada yine tek şişte topluyoruz. Böylece 3 şiş ile patiğimizin arkasını örebileceğiz. Son 7 haroşa ilmeğimi yine düz örüyorum. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde hanımlar. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Bu böyle devam edecek. Hanımlar ben bu patiğimin şu arka bölümüne, bu bölüme, şu haroşalı bölüme başlattığım yerden itibaren, ortadan itibaren saydığımızda şu arka bölüme kadar 19 diş, 19 sıra haroşa ördüm. Yani şöyle bakın. Ortadaki başladığımız bölüm şurası. Şuradan saydığımızda bakın kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olmuş. Burada toplam 19 diş haroşamız olacak. Benim ölçüme göre bu tam oldu. Sizler hanımlar bu aşamada bir miktar ördükten sonra patiğinizi ayağınıza giyin, ölçün. Bu patiğinizin arka bölümünü yani burayı topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre tamamlayalım, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada 19 sıra haroşam var. Şu orta bölümden itibaren saydığımızda. Hanımlar bu aşamada ben şöyle iki tane şişimize ilmekleri ayırmıştık. Ön yüzden baktığımızda sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi normal ördüm. 26. ilmeğimde öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 25 ilmek ördüm. 26. ilmekte kesimimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştım. Topuğumuz için ortaya baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. İpim benden tarafta, ilk ilmeği örmeden aldım.
arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz örüyorum. Geri döndüm hanımlar, ön yüzdeyiz. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 25 ilmek öreceğiz. 26. ilmekte kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak devam edeceğim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği keserek ördüm. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi kesim yaptık hanımlar. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 25 öreceğiz. 26. da kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerim bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 26 ilmeğim kaldı. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Tığ ile kesimimi yapacağım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte topladım. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekilde kesip gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim geldim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Üçünü birden topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çektim. İpimi keseceğim. Makasımı kaybettiğim için şu kırık makasla kesmeye çalışacağım. Şöyle önce bir açalım. Böyle çoluk çocuk alıyor böyle eşyaları, makası falan, sonra bulamıyorum. Evet hanımlar, kesimi ipimi de kestim. Hemen ipimizin ucunu şöyle arka ilmek aralarından geçirerek şöyle sıkılayarak güzelce gizleyeceğiz. Evet, patiğimizi bitirdik. Topuğumuz şöyle hanımlar. Bakın, ayağı giyince şöyle duruyor. Gizli kesim çok şık, çok temiz bir görüntüsü oluyor ayağımızın arkasında. Patiğimiz görüntü olarak böyle. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Ayağımızda da görelim modelimizi. Çok güzel bir patik oldu. Çok hoş. Çeyiz için çok uygun. Gayet de kolay. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet. Ayaktaki hali de bu şekilde, gördüğünüz gibi. Patiğimiz bu. Tabanımızı göstereyim. Kenarı. Bakın arka bölümü. Topuk kenarı. Modelimiz böyle. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.